Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere nasıl videolarınızın boyutlarını düşürebilirsiniz onu göstereceğim. Ama videoya geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olup yanında çıkan zil butonuna tıklarsanız bundan sonra paylaşacağım bütün videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hadi şimdi videoya geçelim. Bu genellikle herkesin başına gelebilir. Bir videoyu bir yere yollamanız gerekiyordur, bir arkadaşınıza bir video göndermeniz gerekiyordur veya YouTube gibi bir iş yapıyorsunuzdur, internete bir video yüklemeniz gerekiyordur ama videoyu yüklemeniz saatlerinizi alıyordur. Bunun nedeni ise videonun boyutunun yüksek olması ve sizin upload hızınızın, internet hızınızın o kadar yüksek olmaması. Bu program benim de kullandığım bir program, videolarımda kullanıyorum çünkü benim upload hızım oldukça düşük. Videolarımın boyutları uzun olduğunda yükleme saatleri çok uzun sürüyor. O yüzden ben videomun kalitesini çok düşürmeyecek bir şekilde elimden geldiğince videonun boyutunu düşürmeye çalışıyorum. Ki zaten benim de kullandığım ayarları size göstereceğim. Bu videoda bahsedeceğimiz program Handbrake. Açıklama kısmında indirme linki olacaktır ama siz kendiniz de girmek istiyorsanız sitenin linkini ve ismini burada görüyorsunuz. Direkt Google'a yazabilirsiniz en kötü. Zaten kendi sitesinde bedava olduğunu yazıyor. It's free diyor. Buradan direkt Download Handbrake 1.3.3 diyorsunuz. Veya sizdeki sürümü değişik olabilir, daha yeni sürümü çıkmış olabilir. Buradan Download Handbrake dediğinizde direkt indirecek ve direkt kurulumunu yapıyorsunuz. Zaten çok da karışık bir şey değil, bayağı basit bir kurulumu var. Ondan sonra uygulamayı açtığınızda sizi böyle bir ekran karşılıyor. Buraya şu soldaki taraflardan tıklayıp bir video dosyasını seçebilirsiniz veya direkt şuradaki alana sürükleyebilirsiniz. Ben genellikle sürüklemeyi tercih ediyorum. Şöyle masa üstünden mesela ben videoyu tutup sürüklüyorum buraya. Ve bir scanning yapıyor, bir yüklüyor buraya ve karşımıza böyle bir panel geliyor. Şimdi öncelikle sol taraftan bir tane preset seçebilirsiniz. Yani direkt o ayarlar üzerinden videonuzu çıktısını alabilirsiniz. Mesela burada fast 1080p 30 fps demiş. Ben genellikle bu preseti hiç kullanmıyorum. Bütün ayarları kendim yapıyorum. Ve size de aslında bu ayarları tavsiye ederim. Belki megabaytta çok büyük bir değişim olmayacak benim ayarları yaptığınızda ama tabii yine de bir fark olacak ama ben ayarları olabildiğince videoya yakın tutmaya çalıştığım için, yani kalitesinin çok düşmesini istemediğim için biraz düşürüyorum. Siz bunlarla oynayıp görebilirsiniz. Zaten göstereceğim ne ile oynayıp görebilirsiniz diye. İlk kısımda Summer'den bir şey değiştirmem. Videomu MP4 olarak bırakıyorum. Dimensions kısmından tekrardan hiçbir şey dokunmuyorum. Filters'a da dokunmuyorum. Bizi ilgilendiren sadece birkaç kısım var. Video ve audio kısmı beni bayağı bir ilgilendiriyor. Ben genellikle ilk başta audio'ya gelip buradaki bitrate'imi 320'ye alıyorum. Güzel bir ses kalitesi olsun diye. Çünkü ben Premiere'de de render aldığımda 320 bit olarak alıyorum sesi ve 320 bit olarak kalsın istiyorum. Ondan sonra video kısmına geldiğimde video kodeki H264 olarak bırakıyorum. Ona dokunmuyorum. Sizin burada FPS'iniz kaç ise onda bırakın. Ben videomu 25 FPS çekiyorum ve 25 FPS render alıyorum. O yüzden hala da 25 FPS kalmasını istiyorum. Ondan sonra geldik en önemli kısma. Buradaki quality kısmı videomuzun boyutunu ve kalitesini en çok etkileyen kısım. Siz bunu en sola çekerseniz videonuzun kalitesi bayağı bir düşecek. Ama megabaytları da bir o kadar düşecek. Yani dibi bulacak. Bayağı düşük bir megabaytlı bir dosya olacak. Ve bunu ne kadar sağa çekerseniz ise o kadar da kaliteli olacak. Zaten sıfıra çektiğimde bir uyarı çıkarıyor. Sıfır kayıpsız demek. Yani sıfır hiçbir kalitede değişiklik olmayacaktır demektir ve bu da doğal olarak yani megabaytta hiçbir değişiklik, videonun boyutunda hiçbir değişiklik olmayacaktır demektir. Şimdi bu ilk açıldığında yanlış hatırlamıyorsam 22 olarak geliyor. Ben bunu 18'e çekiyorum. Bazen videomun boyutu çok yüksek olmadığında ama yine de hafif birazcık düşürmek istediğimde 17'ye de çektiğim oluyor. Ben 18'de bırakacağım. Siz ama burada bunu oynayıp bulabilirsiniz. Yani bir videonuzu buraya atarsınız, kaliteyi alırsınız mesela 15'e, 14'e ve videonun boyutu bu kadar çıkar. Yeterli mi, yetersiz mi? Bir bakarsınız, kendinize sorarsınız ve eğer ki kendinizde ben bunun biraz daha düşmesini istiyorum, biraz daha boyutunun azalmasını istiyorum derseniz şunu biraz tutup gelip mesela buradan 18'e çekersiniz. Burada oynayıp görebilirsiniz. Burada aşağıda Optimize Video kısmı da var. Burada da Encoder Profile ile Encoder Level var. Ben bunu Encoder Profile'ı tekrardan render aldığım gibi bırakıyorum. Buradan main'e high'a çekiyorum ve buradan 4.2'ye alıyorum. Bunları çok açıklayamam sizlere. O kadar fazla bilgim yok. Yanlış bilgi söylemek istemiyorum. Ve ben bunları dediğim gibi test edip gördüm ve ben bunlarla yani main'den high'a çekip encoder level'ı 4.0'dan 4.2'ye aldığımda videonun boyutunda çok büyük değişiklikler olmamıştı. O yüzden bunları render aldığım gibi bırakmayı tercih ediyorum. Ama önemli olan kısım buradaki quality kısmı. Siz zaten bundan bahsettim. Ne kadar bunu sağa çekerseniz o kadar kaliteli ve o kadar videonun boyutu değişmez. Ne kadar sola çekerseniz kalitesi o kadar düşer ve bir o kadar da megabaytı düşer. Boyutu düşer. Bu programda yapabileceğiniz bir sürü özellik var. Videonun kodeyini değiştirebiliyorsunuz. Sesin kodeyini değiştirebiliyorsunuz. Burada yapabileceğiniz bir sürü seçenek var ama benim videomun konusu videonun boyutunu düşürmek. Ve videonun boyutunu düşürmek istiyorsak bizi sadece şuradaki kısımlar ilgilendiriyor daha çok. Ve ondan sonra Start Encode demeden şuradaki Save As kısmına geliyoruz.
Buradaki Save As kısmı videomuzun nereye kaydedeceği kısmı. Ben de F diskinde Arda klasöründen video klasörlerine geliyor. Yani şuradaki şöyle göstermem gerekirse şuradaki klasörümü açtığımda direkt şuradaki videos kısmına kaydediyor ve buraya geliyor. Siz isterseniz bunu değiştirebilirsiniz. Nereye isterseniz oraya kaydeder. Ve eğer ki her videonuzda aynı şeyi kullanmayı tercih ediyorsanız, videolarınızın süresi ve boyutu genellikle aynı çıkıyorsa, ki bu biraz zor, ama buradan kendi presetinizde kaydedebilirsiniz. Save New Preset dediğinizde buradan size isim, açıklama, kategori falan isteyecektir. Ve böyle kaydedebilirsiniz. Bu ne mi işinize yarayacak? Bu ayarları hep tekrardan yapmanız gerekmeyecek. Direkt buradan preset'e geldiğinizde hangi kategoriyi seçtiyseniz oradan direkt onu seçip o presetinizi, o hazır ayarlarınızı seçtiğinizde direkt hepsi gelmiş olacak ve direkt start encode diyeceksiniz. Ben şimdi direkt başlatıyorum, start diyeceğim ve bittiğinde videolarımızın boyutlarında nasıl bir farklılık olduğunu göreceğiz. Ve şu an videomuzun megabayt düşürme işlemi bitti. Süreye en son baktığımda 8 dakika bir şeydi. Ben şuraya süresini yazmışımdır. Siz görüyorsunuzdur, şu kadar sürdü mesela. Bu videonuzun süresine göre değişen bir şey. Hani daha uzun da sürebilir, daha kısa da sürebilir. Ondan sonra direkt videomuzun konumuna gidelim. Buradan şöyle masa üstüne attım. Şu an iki videonun da megabaytlarına bakacağım. Şöyle yan yana açayım. Ve aradaki farkı görüyorsunuz. 263 megabayttan 190 megabayta düşmüş. Dediğim gibi ben videomun kalitesinin çok düşmesini istemediğim için, hatta çok az düşmesini yani elimden gelebildiğince düşürmemeye çalışıyorum. Çünkü kaliteye önem verdiğim için ve aradaki fark çok büyük değil. Çünkü zaten bize uygulamanın önerdiği, direkt otomatik olarak koyduğu 1080p 30 fps'e koyduğu 22. Ben onu 18'e kadar çekiyorum. Mesela 20'de bile bıraksam bu 190 değil de belki 120-130 falan olacaktı. Bayağı bir düşebilirdim. Siz burada oynayıp boyutunu düşürebilirsiniz. Benim zaten bu videoda bayağı bir megabayt düşürmeye çok da ihtiyacım yoktu. 263 megabayttı. Ve sonuçları görüyorsunuz. Bu videoluk da bu kadardı arkadaşlar. Bu videoda sizlere nasıl videolarınızın boyutlarını düşürebilirsiniz bunu gösterdim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Eğer ki video işine yaradıysa aşağıdan kanalıma abone olup videoya like atarsanız sevinirim. Bir sonraki videolardan görüşmek üzere.